Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizinle 90'lı yılların müziği hakkında konuşacağız. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Sevgi. 38 yaşındayım. Küçük yaşlardan beri müziğe çok ilgim var. Şimdi bir müzik dergisinde yazılar yazıyorum. Peki Sevgi Hanım, 90'lı yılların müziği sizin için neden önemli? Çünkü ben çocukken o yılların şarkılarını çok duydum. Evde, radyoda, televizyonda hep 90'lı yılların müziği vardı. Bu yüzden o şarkılar bana hem nostalji duygusu hem de enerji veriyor. Bu 90'lı yılların müziğinin benim için önemi. Müzikal açıdan önemi ise şu: müzik uzmanları 90'lı yılları Türk popunun yükseliş dönemi olarak görür. Çünkü hem yeni teknolojiler hem de yeni besteciler ortaya çıktı. Türkiye'de 90'lı yıllarda en popüler şarkıcılar kimlerdi? Yani çok var aslında ama birkaçını sayayım. Tarkan, Sertab Erener, Mustafa Sandal, Levent Yüksel, bunlar çok ünlüydü. O zamanlar pop müzik çok güçlüydü. Mesela Tarkan'ın şarkıları sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ünlüydü. Bu Türkiye için büyük bir başarıydı. Siz o şarkıları şimdi de dinliyor musunuz? Evet, hala dinliyorum. Çünkü o şarkılar bence hiç eskimiyor. Melodileri çok basit ama eğlenceli. Kolayca akılda kalıyorlar. Peki, 90'lı yılların müziği dünyada nasıldı? Dünya müziğinde de pop ve rock çok popülerdi. Mesela Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Backstreet Boys. Bu isimleri milyonlarca insan dinledi. Ayrıca rap müzik de o yıllarda büyüdü. Eminem ve Tupac gibi isimler çok ünlüydü. Bu isimler hala müzik tarihinin en önemli figürlerinden. O yıllardaki müzik ile bugünkü müzik arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? En büyük fark teknoloji. O zamanlar şarkılar daha doğaldı. Şimdi autotune gibi teknolojilerle o doğallığı kaybettik. 90'lı yıllarda şarkıcıların sesi daha önemliydi. Ayrıca insanlar kaset alıyordu, CD alıyordu. Bugün herkes internetten dinliyor. Eskiden insanlar bir şarkıyı dinlemek için radyonun başında saatlerce bekliyordu. Ben de dahil. Şimdi ise şarkılara ulaşmak çok kolay. Bu yüzden çok çabuk eskiyorlar maalesef. Doğru söylüyorsunuz. Eskiden şarkılar daha değerliydi, çok daha yavaş eskiyorlardı. Sizce neden 90'lı yılların şarkıları hala bu kadar popüler? Çünkü insanlar o şarkıları dinleyince geçmişi hatırlıyor. Nostalji her zaman insanların hoşuna gider. 90'lı yıllarda da 80'li ve 70'li yılların müziklerini çok dinliyordu insanlar. Ve daha önce de söyledim. 90'lı yılların şarkıları akılda kalıcı. Sizin en sevdiğiniz 90'lı yıllar şarkısı hangisi? Zor bir soru. Ama sanırım Levent Yüksel'in Medcezir şarkısı. Dünya müziğinden ise Michael Jackson'ın Black or White şarkısı sanırım. Güzel seçimler. Son olarak gençlere müzikle ilgili ne tavsiye edersiniz? Bence gençler sadece yeni şarkıları değil, eski şarkıları da dinlesinler. Çünkü eski şarkılar kültürün bir parçası. Maalesef süremizin sonuna geldik. Bu keyifli sohbet için teşekkürler Sevgi Hanım. Ben teşekkür ederim.
Umarım bir gün siz de benim dergime röportaj verirsiniz. Söz, ben de size vereceğim. İnşallah. Evet sevgili dinleyiciler, bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere, hoşça kalın.